Doğru. Ben- Sinan Bey, siz Pardon, Doğan Bey'le neler yapıyorsunuz? Bir de bize bu Yan Guru Akademi Evet. daha önce hiç duymamış olabilirler. Evet. Nasıl başvursunlar? Oradan nasıl bir fayda sağlayabilirler? Temelde ne yapıyorsunuz? Çok kısa bir özetleyebilir misiniz? Çok not almıştım. Müsaade ederseniz çok hızlı şunları söyleyeyim, ondan sonra ona geçebilir miyim? Olur. Müsaade eder misiniz? Sizin çok güzel sorular. Hani bazı sorular insanın içini karartır, bazı sorular da insanın içini açar. Öyle sorular hakikaten. Niye inovasyon yapamıyoruz sorusunun cevabı, çünkü birlikte başarmayı başaramıyoruz. Niye birlikte başarmayı başaramıyoruz sorusunun cevabı, çünkü özgüvenli bireyler yetiştiremiyoruz. Kendine güvenle özgüven birbirinden çok farklı iki kavram. Özgüvenli insanlar özüne doğru bir yolculuğa çıkmış, değerlerini keşfetmiş insanlar. Az önce açılışta çok güzel bir şey söylediniz. Ben sizi tanımıyorum. Tanımadığınız insana güvenmek mümkün değil. Ancak tanıyınca güven ilişkisi kuruluyor. Özgüven kelimesinde de özüyle tanışmamış bir insanın özüyle bir güven ilişkisi kurması mümkün değil. O yüzden özüne doğru yolculuk, ancak özüne doğru bir yolculuğa çıkmış bir değerli danışman vesilesiyle usta çırak ilişkisinde gerçekleşebilecek bir şey. Ve bu gerçekleştiğinde, özüne doğru bir yolculuğa çıktığında, anlam arayışında o anlamı keşfetmeye başladığında, değerlerini keşfetmeye başladığında ve değerlerin, söylediklerin ve yaptıkların birliktelik içinde olmaya başladığında Hakan Bey, o insanda huzur oluyor. O insanda seferden keyif oluyor. Şimdi zamanla ilgili bana reçete verir misiniz sorusu, eğer kendine güvenli bir insan olsa Amerika'da bana 5 tane reçete verir misiniz der. Ben 20 yıl evvel onlardan bir tanesi olarak o reçeteleri alırdım. Ama bugün inanıyorum ki kalpler düzelmedikçe projeler düzelmiyor. O yüzden dönüp bu değer keşfi, benim öz değerlerim neler ve ben bunları yaşıyor muyum noktası çok kıymetli. YGA ile ilgili sorunuzda ben geçen hafta Fransa'da çok özel bir ödül alındı Paris'te. İlk defa bir sivil toplum örgütü Great Place to Work ödülüne layık görüldü. Ve bu Türkiye'den bir sivil toplum örgütü oluyor olması çok kıymetli. Oradan sonra Milano'ya geçti. Çalışmak Torino. için güzel bir yer, hoş Evet. bir yer anlamına Çok gelen teşekkür bir ödül ederim. değil mi? Evet, en iyi iş yeri, en güven içinde çalışacağım iş yeri ödülünü bir sivil toplum örgütü. 8.000 tane firma içinde. Ben oradan Torino'ya geçtim. Bir mühendis İtalyanla beraberken bana şöyle dedi, bana çok çarpıcı geldi. Muhtemelen ben dedi seni dinliyorum ve seni biraz aria fritta dedi. Boş laf gibi dinliyordum dedi. Doğan Bey'in şu anlattıkları, güvenle ilgili anlattığı biz bilincini ne zaman ki dedi MIT'den ödüller almaya başladınız, ne zaman ki yılın inovasyon ödüllerini aldınız, ne zaman ki GSMA'de teknoloji Oscar'larını aldınız, bu anlattığınız şey kafamda birleşmeye başladı dedi. Yani güven iklimiyle aşağıda, yukarıda projeler var. Çok hızlı birazdan YGA'yı anlatınca anlatacağım. Dünya çapında ödüller alan ama bunun altında Doğan Bey'in anlattığı bu öz var. Bu inovasyonların dünya çapında çıkabilmesi için birlikte başarmak lazım. Bunun için güven lazım. Eric Fromm diyor ki kendine güvenmeyenler kendilerine haksızlık etmemek için başkalarına güvenmezler. Güven iklimi içinse özgüvenli bireyler lazım. Sorulması gereken soru, eğitimcilerin sorması gereken soru, özgüvenli bireyleri nasıl yetiştiririz? Bunu eğer çözebilirsek, birlikte tartışan, birlikte karar veren, birlikte hayata geçiren, çocuklarınızın içinde yaşamasını istediğiniz iklimi yaratmış oluruz. YGA 2000 yılında bu hayali gerçekleştirmek için, yani bu güvenle, Bir sivil toplum kuruluşu. evet, uluslararası bir sivil toplum örgütü. Ticari bir şirket. Hayır, değil. Kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu 2000 yılında Türkiye'de kuruldu ve hayali, amacı bu az önce konuştuğumuz bu güven iklimiyle YGA'nın sloganında arkadaşların bulduğu, YGA'ların bulduğu birlikte bir ilke diyorlar. İlklere imza atmak, dünya çapında sosyal inovasyon yapmak, görme engellilerinin ekonomik ve sosyal gelişimi için projeler üretmek, yetimler ve Suriyeliler için proje yapmak ve bu yaptıkları projeler dünya çapında ödüller aldı ama bunu birlikte yapmak. Yaptıkları projelerle değil, onları yapış biçimleriyle ve yarattıkları kültürle dünyaya ilham vermek de hayalleri ve bugün işte geçen hafta Paris'teki toplantıda bunu gerçekleştirdik. Tebrik Nasıl ederim. oldu da bunu gerçekleştirdiğinizi anlattık Hakan Bey. Çok güzel. Birçok projede devam ediyor. Yeni başvurular da almaya devam ediyorsunuz. Evet.